Sizi hiç kimse bağırmadan, tehdit etmeden, tek bir sert kelime bile söylemeden köşeye sıkıştırıldı mı? Çünkü en tehlikeli insanları asla yükseltmez. Onlar sakindir, ölçülmüştür, neredeyse naziktir. Ama konuşma biten bir şeyin ters gittiğini görüyorsunuz. Tam olarak ne olduğunu açıklayamazsınız. Ama bir şeyi kaybettiğinizi değiştirebilirsiniz. Bunu neden yaşarsınız? Çünkü siz konuşuyorlar, onları bekliyorlar. Siz açıklarken bunları izler. Ve siz kendinizi savunmadan geçemezsiniz. O tek anda, güç elinizden kayar. Kırlı oyuncular çatışmayla kazanmaz. Sizin tepkilerinizle kazanırsınız. Kendinizin ürettiği parçaları anlayabilir, tahmin edebilirsiniz. Tahmin edilebilir ve yönetilebilir olursunuz. Machiavelli bunu yıllar önce görmüştü. İnsanların zayıflıklarını kelimelerle değil, duygularıyla ele verir. Aciliyetle, anlaşılma çabasıyla, haklı olduğunu kanıtlama rekabetiyle. Gerçek etki doğru olanı söylemekten gelmiyor. Hiç konuşmamayı bilmekten gelir. Tahmin yapılabilir insan, manipülatörün en sevdiği insandır. Sizi yenmeleri gerekmiyor. Sadece izlemeleri yeterli. Konuşmanızı beklerler. Acelelerinizi beklerler. Baskı altında nasıl şekilleneceğinizi beklerler. Bugün en çok konuşan kişi, çoğu zaman en az kontrol sahibi olandır. Bunu fark edin. Sessizlik ise farklı bir oyun oynar. Toplar, bekler, tepkisini saklar. Ve siz tartışmanın ortasında sizin tercihinizken, o dengeyi kendi yayın akışına çevirir. Çünkü sessizlik düzenlemeleri yaratır. Boşluk açılmasını sağlar. Ve kurbanın insanı temkinli olması. Bu video tam olarak bu güç hakkında. Tartışmadan, duygusal reaksiyonun azaltılması, gereğinden fazla kelime harcamadan, kırlı oyuncuların kendi oyunlarında galip gelmesi hakkında. Sonuna kadar kalırsan şunu kazanacaksın. Sessizliği sadece devam edeceksin, onu sakladığın bir silah gibi kullanmakla kalacaksın. Baskı altında daha soğukkanlı olursunuz. Okunması daha zor biri haline geleceksiniz. Ve manipüle edilmek bir anda çok daha güç hale gelecek. Devam etmeden önce yoruma şunu yazın. Sessizliğim benim gücüm. Şimdi birinci ilkeye gelelim. Sessizlik pasif değildir. Sessizlik baskıdır. Kırlı oyuncular etkileşimle çalıştırılır. Gerçek bir iletişimi sağlamak için değil, sizden bir tepkiyi kesmek için konuşurlar. Küçük bir kışkırtma, ince bir sorgulama, başkalarının önünde atılan hafif bir şüphe tohumu. Amaç sizi harekete geçirmektir. Çünkü duygusal olarak tepki verdiğinizde, boyutu çok şey öğrenirler. Neyin sizi rahatsız ettiğini öğrenirler. Neye değer verdiğinizi öğrenirler. Ne kadar hızlı kırıldığınızı ve aslında ne kadar az kontrolünüz olduğunu öğrenirler. Ama siz tepki vermezseniz beklenen bir şey olur. Baskı döner döner. Artık sizi yönetmeye yerine, belirsizliği yönetmeye çalışırlar. Ve geri bildirim olmadan, değişiklikleri yavaş yavaş seçersiniz. Manipülasyonun nasıl yapılacağını düşünün. Biri ince bir yorum yapar. Belki yetkinliğinizi sorgulatır. Belki bir kararınıza gölge düşürün. Belki sizi küçük büyütme için çevrenizdekileri kullanır. Çoğu insan hemen ayrılmaya başlar. Savunur. Algıyı düzeltmeye çalışır. Ve o anda kontrol el değişiklikleri. Artık kendi kurduğu çerçeve içinde oynuyorsunuz. Ama siz sakin kalıp hiçbir şey söylemezseniz, o çerçeve sallanmaya başlar. Fark etmediniz mi bilmiyorlar. Umursadınız mı bilmiyorsunuz. Alındınız mı bilmiyorlar. Bir sonraki hamlenizin ne olduğunu bilmiyorlar. Ve bilmemek, onları düşündürür. Bu miktarda onları konuşmaya başlar. Çünkü insanlar görmezden geldiklerini hissettiklerinde, meydan okuduklarından çok daha fazlasını verirler. Daha çok konuşurlar. Kendilerini tekrar ederler. Gereksiz ayrıntılara boğulurlar. Kimi zaman sabırsızlanırlar. Kimi zaman savunmaya geçerler. Kimi zaman başlangıçta planladıklarından çok daha fazla zorlamaya çalışırlar. Küçük bir test olarak başlayan şey, itirafa dönüşür. İşte bu yüzden sessizlikten kaçınmak söz konusu değildir. Sessizlik gözlemdir. Durumu kırmanın yerine izin verirsiniz. Yüzeysel tepkilere bozulmanın yerine okursunuz.
Ses tonundaki değişimleri, beden boyutundaki kaymayı, tırmanma girişimlerini, parçaları izlersiniz. Siz müdahale ettiğinizde bunların hepsinin değişmesi görünür hale gelir. Kurnaz oyuncuları hızlı duygusal hareketlere güvenir. Rahatsızlık beklerler. Açıklama beklerler. Direnç ya da boyun eğmeni beklerler. Sessizliği beklemezler. Ve sessizliğin ritmini bozar. Ritimleri bozulduğunda hataların ortaya çıkması. Sessizliğin bir diğer gücü daha vardır. Duygusal kontrol. Hemen konuşmanızda, kendi içinizdeki fırtınanın dinmesine alan açarsınız. Tepkiden seçime geçersiniz. Bu tek başına bile bakış açınızı kökten değiştirir. Onların temposuna kapılmak yerine, kendi hızınızda hareket etmeye başlarsınız. Zamanlamayı kontrol eden, gücü kontrol eder. Herhangi bir ortamda en güçlü insan ve hızlı yanıt veremez. En çok saklanandır. Sessizlik aynı zamanda sizi korur. Onun kelimesinden bir şeyi ele alır. Önceliğinizi, korkularınızı, niyetlerinizi, gereksiz bağlantıyı azalttığınız zaman, depolama boyutunu karşılayabileceğiniz malzemeyi de azaltırsınız. Haritalandırılmanız güçleşir. Sizi haritalandıramayan biri, sizi tahmin edemez. Sizi tahmin edemeyen biri, sizden çekinerek düşünür. İşte kontrollü sessizliğin görünmezliğin avantajı budur. Geri çekilmiyorsunuz. Topluyorsunuz. Etkinizi kaybetmiyorsunuz. Dönüştürüyorsunuz. Çünkü ilk konuşan kişi elindeki kartlarda yer alır. Sessiz kalan kişi hiçbir şeyi ortaya koymaz ve her şeyi öğrenir. Bunu bir kez içselleştirdiğinizde konuşmalar değişir. Güç dinamikleri değişir. Ve en önemlisi, baskıya tepki vermez, baskının sizin için çalışmalarına izin vermeye başlarsınız. Şimdi ikinci ilkeye geçelim. Hızı kontrol eden, gücü kontrol eder. Kırlı oyuncular sadece kalbinize oynamaz. Kırlı oyuncular sadece duygularınıza oynamaz. Hızınıza güvenirler. Aciliyet yaratırlar. Hızlı cevaplar için baskı uygularlar. Anında tepki beklerler. Çünkü hız yargıyı köreltir. Acele ettiğinizde gözlem yapmazsınız. Strateji kurmaz, analiz etmezsiniz. Otomatik tepki verirsiniz. Ve otomatik tepkiler tahmin edilebilirdir. Tahmin edilebilen insan yönlendirilir, kullanılır, yönetilir. Bu yüzden hızınızı kontrol etmek, geliştireceğiniz en sessiz ve en güçlü avantajlardan biridir. Çoğu insan özgüvenin anında cevap vermek demek olduğunu sanır. Oysa anlık tepkiler çoğunlukla duygusal baskının işaretidir. Durumun sizi kontrol ettiğini, sizin durumu kontrol etmediğinizi gösterir. Kasıtlı bir duraklama çok farklı bir mesaj verir. İstikrar iletir. Öz denetim iletir. Ve en önemlisi, onların temposuna göre hareket etmediğinizi iletir. Kırlı oyuncular yapay aciliyet üretir. Ani bir talep. Beklenmedik bir soru. Anında yanıt isteyen yüklü bir mesaj. Amaç verimlilik değildir. Amaç net düşünmenizi engellemektir. Yavaşladığınızda, bu strateji çöker. Bir duraklama alan açar. Alan netlik sağlar. Ve o netlikte normalde gözden kaçıracağınız şeyleri görürsünüz. Tondaki gerilimi, gizli baskıyı, tutarsızlıkları, durumun gerçek mi yoksa kurgulanmış mı olduğunu. Psikolojik etkisi ise daha da derine iner. Hemen yanıt vermediğinizde karşı tarafta belirsizlik filizlenir. İşe yaradı mı? Fark etti mi? Üzüldü mü? Ne düşünüyor? Ne yapacak? Bu sorular onların zihnini meşgul etmeye başlar. Duygusal ağırlık sessizce yer değiştirir. Siz durumu yönetmek yerine, onlar kendi şüphelerini yönetmeye başlarlar. Sessizlik ve zamanlama birlikte çalıştığında bu olur. Görmezden gelmiyorsunuz. En güçlü pozisyonu size verecek anı seçiyorsunuz. Beklediğinizde bir şey daha olur. İlk duygu diner. Dürtüden niyete geçersiniz. Sakin bir zihinle alınan kararları sarsmak, sorgulatmak ve geri aldırmak çok daha zordur. Kırlı oyuncular duygusal anlık tepkilere muhtaçtır. Hayal kırıklığı ister. Korku ister. Savunmacılık ister. Zaman bu duygusal ısıyı söndürür. Isı olmadan kaldıraçları işe yaramaz. Bir de itibar etkisi vardır. Anında tepki verenler tepkisel görünür.
Zaman ayıranlar kasıtlı görünür. Gözlemciler sakin zamanlamayı otoriteyle özdeşleştirir. Ve zamanla insanlar size farklı yaklaşmaya başlar. Çünkü acele ettirilemeyeceğinizi öğrenmişlerdir. Hız üzerindeki kontrol aynı zamanda bilgi sızıntısını da önler. Hızlı tepkiler önceliklerinizi, kırılganlıklarınızı, baskı noktalarınızı gözler önüne serer. Ölçülü olmak bu sızıntıyı kapatır. Ölçülü yanıtlar az şey ele verir. Aciliyetinizi ne kadar az okuyabilirlerse, kararlarınızı o kadar az şekillendirebilirler. Bu her şeyin daireliği değildir. Mesafeli olmak değildir. Başkasının duygusal saatine göre hareket etmeyi reddetmektir. Hazır olduğunuzda yanıt verirsiniz. Netliğe sahip olduğunuzda karar verirsiniz. Zamanlama pozisyonunuzu güçlendirdiğinizde çalıştırırsınız. Çünkü hızı kontrol eden yönü de kontrol eder. Hız baskı yaratır. Zamanlama güç yaratır. Talep üzerine tepki kaybı bıraktığınız zaman kırlı oyuncular, en güçlü silahlarından birini alabilir. Sizi aceleye getiremediklerinde, sizi yönlendiremezler. Şimdi üçüncü ilkeye geçelim. Duygusal yükü asla belli etmeyin. Kurnaz oyuncuları önce sözlerinizi inceleyin. Duygusal etkileri inceler. Yüzünüzü izlerler. Ses tonunuzu, bedeninizi dillendirin. Enerjinizdeki en küçük değişim. Çünkü hareketler sinyal verir. Herhangi birinin sizi beklediğini anladığı anda, nerede kırılganlıkların olduğu da anlaşılıyor. Hayal ettiğiniz şeyleri görürse sinir noktalarınızı barındırırlar. Kaygı görürse baskının işe yaradığını bilirler. Savunmacılık görürlerse donanımlarınızı anlarlar. Ve bu giriş hesabını bir kez buldular mı, tekrar tekrar kullanırlar. Bu nedenle duygusal değişimlilik, geliştirilebilir ve güçlü sessiz savunmalardan biridir. Çoğu insanın dürüstlüğü, o an ne hissediyorsa onu göstermek demek olduğunu sanır. Oysaki görünürde ortaya çıkan duygu değişimi. Bilgi ise üremelik yaratır. Kurnaz oyuncuları sizi küçük köylerle test eder. Küçümseyici bir yorum. Geciktirilen bir yanıt. İnce bir parça. Her zaman hemen kazanmaya çalışmazlar. Sizi ölçerler. Sessizce bir soru sorarlar. Bu insan ne yapıyor? Tepki verirseniz cevabı vermiş olursunuz. Ama duygusal ısınız sabit kaldığında, yapılan testler üretilemez. Taktiklerinin işe yarayıp yaramadığını anlayamazlar. Baskıyı artırmaları mı yoksa yön değiştirmeleri mi değişimi bilemezler. Güvenin yeri yavaş yavaş ödemeleri alır. Duygusal kontrolün azalmasıyla ilgili değildir. Neyi gösterdiğinizi seçtiğinizle ayrıntıları. İçten içe sinirli, hayal süreçleri içinde ya da tedirgin olabilirsiniz. Ama gösterilen yansıyan tepkiniz sakin, ölçülü ve kalıcı kalır. Bu parçalarlık, sizi etkilemeye çalışan herkes için görünür bir duvar örneğidir. İnsanlar duygusal neden-sonuç ilişkileri bekler. Baskının görünen bir çatlak yaratması bekleniyor. Tepki geldiğinde kontrol sarsılır. Uyum sağlayabilecekler. Temkinleşirler. Kendi sorunlarını sorgulamaya başlarlar. Duygusal bolluğun bir avantajı daha vardır. Netlik. Dışarıya tepki vermediğinizde, zihinsel olarak durumun dışında kalırsınız. Etkileşimin duygusal akıntısına kapılmak yerine onu izliyorsunuz. Gerilimin nasıl tırmandığını. Girişimleri fark dayanıklı. Manipülasyon kalıplarını farksızdır. Davranışlardaki ince değişimleri görülür. Mesafe kalıcı olarak yaratır. Duygusal görünmek ise sizi tam olarak dinamiklerin içine çeker. Tepkinin bünyesinde anda odak noktanızı gözlemlemekten savunmaya kayar. Ve savunma, her zaman oluşturulan törpüler. Zaman zaman bunun itibarı üzerinde bir etkisi olur. Duygusal yükünü okumayan insanlar çevrenizde dikkatli adım atar. Sonucu kestiremedikleri için gereksiz baskıdan uzak dururlar. Sizi değiştireceğini, etkilemediğini ve ne kadar ileri gidebileceklerini bilemezler. Belirsizlik saygı üretir. Bu soğuk olmak değildir. Mesafeli olmak değildir. İstikrarlı olmaktır. Tepkileriniz otomatik değil, kasıtlıdır. Tonunuz baskı kırılmaz. Varlığınız durum ne olursa olsun, kalanlar kalır. İstikrar boyutunu küçültmeyi zorlaştırır. Zorluk ise tek bir kelime olmadan konumunuzu yükseltir. Kırlı oyuncuların temposunu ayarlamak için
duygusal geri bildirime maruz kaldı. Bu geri bildirimi ortadan kaldırdığınızda iletişimini aktarma kapasitesini körelir. Duygusal sıcaklığınız kontrol altında tutulduğunda kaldıraç noktalarınızı kullanabilirler. Kaldıraç noktanızı bulamadıklarında yön kontrolünü yapamazlar. Şimdi ilke dördüncüye geçelim. Kendilerini ifşa etmelerine izin verin. Çoğu insan etkisinin doğru olanı söylemekten geldiğini düşünür. Oysa etki çoğu zaman daha az konuşmaktan, karşıdakinin daha çok konuşmasına alan açmaktan gelir. Kurnaz oyuncu anlatımının kontrolüne bağımlıdır. Konuşmayı yönlendirmek isterler. Algıyı şekillendirmek isterler. Hangi parçaların parlaklıklarını belirlemek isterler. Ama bu kontrol yalnızca iletimin sağlanmasında işe yarar. Her iki tarafta da konuşuyor. Açıklarken, tepki veriyor. Sözlü varlığınız azaldığınız anda bu, denge, bozulur. Sessizlik alan sağlar. Ve çoğu insan rahatsız edici olur. Anında bir yanıt gelmediğinde insanların şarjısel olarak insanları doldurmaya çalışır. Daha fazla ayrıntı eklerler. Kendilerini tekrar ederler. Hiç sorgulanmayan noktalara girişler. Bazen doğrudan saklamayı birleştirme motivasyonlarını bile dışarıda atarlar. Bu ilaçlama değildir. Bu insanın psikolojisidir. Sessizlik gerilimi yaratır. Gerilim insanın konuşturur. Kurnaz oyuncular buna özellikle avantajlı. Sözleri genellikle ölçülü, hesaplı ve umut vericidir. Ama konuşmamın kontrolünden ortaya çıkanlarda hızlı bir şekilde başlamaya başlarlar. Gereğinden fazla açıklıklar. Planladıklarından çok daha sert iterler. Yeni noktalar hızla ortaya çıkan atarlar. Farkında olmadan önceki sözlerle çelişkiler. Kontrollü bir strateji olarak başlayan şey, yavaş yavaş ifşaya dönüşüm. Çoğu insan bu süreç çok erken keser. Hemen meydan okurları. Anında savunmaya geçerler. Konuşmamın yönünü düzeltmeye çalışırlar. Ve tam da bunu yaparak baskıyı ortadan kaldırırlar. Fırsat kendi elleriyle yok ederler. Kilit nokta şudur: ölçülü olmaktır. Birisi şüpheli bir şey söylediğinde hemen tartışmak zorunda değilsiniz. Sakin bir duraklama, çoğu zaman en güçlü karşı bileşimden daha verimli. Birisi zayıf bir açıklama sunduğunda hemen üzerine atlamak zorunda değilsiniz. Sessizlik onların kaybına izin verir. Ve zayıflık, kimse dokunmadan kendiliğinden ortaya çıkıyor hale gelir. Bir diğer güçlü araç minimal yanıttır. Kısa onaylamalar. Notlar. Devam etmeye davet eden basit sorular. Çarpmak değil, ölümüne akmasına zemin kayıt etmek. Ne kadar çok konuşurlarsa o kadar çok kalıp birimi çıkar. Ses tonundaki gerilim. Savunmacı dil. Aşırı gerekçelendirme. Küçük tutarsızlıklar. Bunların hepsi, siz rekabet etmeyi bıraktığında ortaya çıkar. Tepkinin yerini gözlemler. Burada ayrı bir aktarma avantajı daha vardır. Birisi ne kadar çok konuşursa, olayların kendi versiyonuna o kadar çok psikolojik yatırım yapar. Bu yatırım onlara daha güçlü iddialara, daha sağlam pozisyonlara, daha ayrıntılı açıklamalara iter. Ve vücutları ne kadar sertleşirse, organların içindeki çatlaklar görülürse o kadar kolaylaşır. Zaman zaman çevrenizdeki insanlarda farklı bir şey fark etmeye başlar. Sizinle konuşurken daha dikkatli olurlar. Kelimelerini daha seçenler. Çünkü aceleye gelmediğinizi bilirler. Dinlediğinizi bilirler. Analiz ettiğinizi bilirler. Hatırladığınızı bilirler. Dinlemek sessiz bir otorite inşa eder. Kırlı oyuncular direnç bekler. Uyum bekler. Nadiren sabırsızlıkla bekleyenler. Kontrollü bir duranlığa değil, duygusal harekete geçiren güvenirler. Kesintisiz konuşmalarına izin verirseniz tempoyu, yapıyı ve koşulları ellerinden geçirmiş olursunuz. Sonunda niyetlediklerinden çok daha fazlasını ortaya dökerler. Çünkü daha az konuşan kişi alanını kontrol eder. Alanı kontrol eden kişinin göründüğünü belirler. Şimdi 5. ilkeye geçelim. Dikkatinizin biriminin birleştirilmesi. Kırlı oyuncuların ne zaman kontrol peşinde olduğu belli değil. Çoğu zaman çok daha basit bir şeyler ararlar. Dikkat. Dikkat enerjidir. Var olduğu doğrular. Karşısındaki işleyişinin işe yaradığını fısıldar. Tepkinin olumlu mu olumsuz mu olduğu önemli değildir. Hayalin kurulması,
Savunma, tartışma, duygusal dayanıklılık, hepsi aynı şeyler besler. Tanınmaz. Birisinin istediği zaman dikkatinizi çekebildiğini anlayan sessiz bir bağımlılık doğar. Sizi yenmek zorunda değildir. Sadece sizi tetiklemesi yeterlidir. Bu nedenle en güçlü sessiz stratejilerden biri seçici bir dikkattir. Çoğu insan dikkati otomatik olarak dağıtır. Kışkırtıcı bir yorum gelir, yanıt verirler. İnce bir eleştiri yapılır, savunurlar. Pasif-agresif bir mesaj gelir, açıklama ihtiyaçları duyarlar. Onun tepkisi, performansı pekiştiriyor. Psikolojik açıdan dikkat bir kategoridir. Ve ödüllendirilen davranışlar tekrarlanır. Kurnaz oyuncular bu kalıbı bilir. Dikkatinizi çalıştırmanın sürdürülmesini görmek için küçük aksaklıklar yaratırlar. Hafif bir tepki bile verirseniz, bir dahaki sefere nerede baskı uygulayacaklarını öğrenmiş olurlar. Ama dikkat kaybolduğunda her şey değişiyor. Duygusal temas olmadan davranışların tükenmesi. Görünür tepki olmadan geri bildirimlerini takip edenler. Geri bildirim olmadan etkiyi ölçemezler. Etkiyi ölçemediklerinde motivasyon solar. Evde anahtar, çatışmasız duygusal kopukluktur. Tartışmazsınız. Açıklama yapmazsınız. Sinirlendiğinizi göstermezsiniz. Sadece verdiğiniz enerji seviyesini kısaltırsınız. Yanıtlar kısadır. Ton nötr kalır. Minimum katılım. Zaman geçtikçe onları güçlendirmek için güçlendirici oluyorlar. Daha derin bir psikolojik etki de devreye girer. Birisi dikkat ederse ve alamazsa büyümeler olur. Yaklaşımlarını sorgulamaya başlarlar. Kısa süreliğine durumu tırmandırabilirler, kaybettikleri dikkati geri çalışmaya çalışırlar. Ama ilgisizlik sürekli kaldığında bu çabada sürekli söner. Çünkü değer vermeyen çaba anlamsız gelir. Pek çok insan bununla mücadele eder. Dikkati nezaketle, her şeyi eksiksiz yanıtlama güçleriyle karıştırırlar. Oysa sürekli ilgisizlik işaretler eder. Müsaitlik ise gücünüzü eritir. Seçici ilgi farklı bir mesaj taşıyor. Odanızın sınırının, amacının ve kolayca yönlendirilemeyeceğinin göstergesidir. İnsanların dikkatinize erişiminin otomatik olmaması fark etmeye başlar. Bu sonuçtan kurtulur. Etkileşimler daha ticari hale gelir. Tahrikler seyrekleşir. Gereksiz voltaj azalır. Bu aynı zamanda zihinsel enerjinizi de korur. Onu duygusal tepki odağı tüketir. Her gereksiz işlem sizi gerçekten önemli olandan uzaklaştırır. Dikkatinizi nerede bulunduğunuzda netliğinizi ve istikrarınızı korumuş olursunuz. Kırlı oyuncular duygusal erişim yoluyla hareket eder. Bu erişimin zorlaştığı etkiler doğal olarak zayıflardır. Hiçbir yüzleşmeye gerek yok. Hiçbir açıklamaya gerek yok. Ödülün yokluğu zamanla işi kendi halleder. Dinamik değişmez. Onların varlığına tepki vermek yerine, onların sizin boyutlarınıza uyum sağlamaya başlar. Çünkü gönderilebilecek en güçlü sinyal direnci değil, kayıtsızlıktır. Dikkatinizi kazanmanız kolayca mümkün olmadığında, konumunuzu sarsmak çok daha zor bir hal alır. Şimdi yavaş yavaş ilkeye geçelim. Daha az konuşarak bilgilerinizi girin. Her güç dinamiğinde bilgi kaldıraçtır. Kırlı oyuncular her zaman sizi doğrudan yenmeye çalışmaz. Çoğu sadece veri toplar. Sizi öğrenmek için değil, haritanızı çıkarmak için dinlerler. Öncelikleriniz, endişeleriniz, planlarınız, haklarınız, hayal kırıklıklarınız. Her ayrıntıyı onların davranışlarını tahmin etmenize zemin hazırlar. Ve çoğu insan bu gönüllülere verir. Bağlantıyı kurmak için konuşuruz. Dürüst görünmek için paylaşırız. İşbirlikçi görünmek için açılıyor. Oysa yanlış yapılan aşırı kesintiler, yayılmalık oluşur. Sizi stresten arındırarak onu biriktirdiğinizde, biri baskının nerede işe yarayacağını öğrenir. Hedeflerinizi her paylaştığınız anda, birinin kesinti yaptığını anlar. Şüphelerinizi onun dile getirdiğinizde, biri olayların nerede sallandığını görürsünüz. Kurnaz oyuncular rastgele saldırmaz. Bekler. Gözlemler. Daha sonra en etkili olacak şekilde baskı uygularlar. Bu sayede kontrollü iletişim sessiz bir güç biçimidir. Daha az konuşmak gizli olmak değildir. Düşmanca olmak da değildir. Neyi, ne zaman,
kimin açıklayacağı konusunda saklanmaktır. Herkesin tuttuğunuz parası gerekmez. Herkesin planlarını bilmesi gerekmez. Herkesin sizi duygusal olarak yaşadığını öğrenmesi gerekmez. Bilgiyi sınırlı tuttuğunda tahmin yapmak zorlaşır. Tahmin zorlaştığında, çevrenizdeki planlar güçlenir. Çoğu insan sıradan konuşmalarının ne kadar şey ele alıp hafife alır. İş yüküyle ilgili bir şikayet baskı noktalarını açığa çıkarır. Kişisel bir çatışmadan söz etmek duygusal tetikleyicileri ifşa eder. Geleceğe dair bir niyetle paylaşma zamanlamayı ve bakışların önüne serer. Tek tek hastalıklar bunlar zararsız görünüyor. Bir araya geldiklerinde net bir psikolojik profil oluştururlar. Kurnaz oyuncuları bu kalıplara dikkat eder. Sizi sinirlendirdiğini hatırlarlar. Sizi çalıştırdığınızı unutmayın. Hangi durumlara güçlü tepki verdiğinizi zaman içinde takip eder. Ve tam olarak nerede baskı uygulayacaklarını bilirler. Gereksiz paylaşımın azaltılması bu süreci kırar. İletişiminizin özeti ve yüzeyselinde tutulduğunda daha az kalıp ortaya çıkarın. Güvenin kazanılmadığı süre boyunca içsel görünümleriniz gizli kalır. Duygusal yüklü kontrol altında kalır. Bu derleme bir oluşum oluşturur. Belirsizlik insanı temkinli olmalıdır. Net bilgi olmadan da bulunmaktan çekinirler. Nasıl tepki vereceğinizi bilemedikleri için daha dikkatli adım atarlar. Bir de algı etkisi vardır. Seçici konuşan insanlar daha sakin, daha düşünceli görünüyor. Sözleri daha fazla ağırlık taşıyor çünkü onun fırsatı da konuşmazlar. Bir şey söylediğinde, etraftakiler dinler, kısıtlama, algılanan otoriteyi arttırır. Bu çözümün sizi dolaylı olarak engellemesinden de korur. Planlarınızı çok erken öğrendiklerinde engellerler. İhtiyaçlarınızı bildiklerinde şüpheleri ekleyebilirler. Son teslim tarihlerinizi öğrendiklerinde zaman uygulamasını uygulayabilirler. Sınırlı bilgi bu fırsatları ortadan kaldırır. Amaç onun sessiz durumda kalması değil. Amaç ifşaat üzerinde kontrol sahibi olmaktır. Ne paylaşılacağına siz karar verirsiniz. Ne zaman paylaşılacağına siz karar verirsiniz. Kimin erişim kazanacağına siz karar verirsiniz. Kırlı oyuncular zorla koparılan bilgilerden değil, gönüllülerden bilgiden faydalanıyor. Bu akışın yavaşlaması etkileme kapasitelerini doğal olarak erir. Çünkü iç dünyanız hakkında ne kadar az şey bilinirse, sizi dışarıda sarsmak o kadar güçlenir. Bilgilerinizi koruduğunuzda, çok daha sağlam bir zemine oturursunuz. Şimdi 7. ilkeye geçelim. Gözlemi avantajına dönüştürün. Çoğu insan sessiz gözlemin gücünü küçümser. Etkinin daha yüksek sesle konuşulmasından, daha hızlı hareket etmekten ya da otomasyonun ölçümünden geldiğini varsayar. Oysa gerçek avantaj, hareketin öncesinde kaydedildiğinden gelir. Dikkatlice gözlemlemek, gözlerin kaçan kalıplarını görmenizi sağlar. Niyeti fısıldayan ince yollarını fark etmenizi sağlar. Fırsatın kapısının aralayan katmanlarını görmenizi sağlar. Kırlı oyuncuların saklanacakları yerlerdir. Tepkilerinizi test ederler. Tutarlılığınızı ölçerler. Alışkanlıklarınızı yorumlar. Tetikleyicilerinizi keşfettiklerini bağlantılarında, kontrollerinde kendilerinde olduğuna inanırlar. Gözlem bu denklemi çevirir. Anında tepki göstermezseniz, karşılığında hiçbir şey kaybetmezsiniz. Onun bakış açısı, onun yazdığı kelime stratejisinin bir parçasıdır. Ama sızıntı öğrendiğinizde, sizin stratejinizin de bir parçasına dönüşümü. Gözlem sadece görülmez. Yorumlamaktır. Kimin ince bir şekilde sermayeyi yapılandırmaya dikkat edin. Kimin gereksiz yere kendini tekrarladığına, fazla açıkladığına dikkat edin. Birinin bir tartışmada rahatsızlaştığı ya da dikkati hızla başka yöne çekmeyi başardığına dikkat edin. Bunların yollarıdır. Öncelikleri, güvensizlikleri ve taktikleri gün yüzüne çıkıyor. Bir zayıflığı örtbas etmek için aşırıya kaçan biri, baskının tam olarak nereye uygulanabileceği kendi kayıtlarını gösterir. Ama yalnızca size dikkat etmeden habersizce. Zamanlama onu gösterir. Yorum yapmadan gözlemlemeden, iç görüşlerinizi en etkili şekilde saklamanıza olanak tanır. Dürtüsel tepkiler farkındalığınızı ele verir. Sabır ise doğru anda kararlı hareket etmenizi sağlar. Avantajın dönüşü anı sizi seçersiniz. Kurnaz oyuncunun ivme kazandığını sanıyor olabilir.
Ama bilgilerinizi onların hamlelerini açık okumanızı, tırmanmayı görmenizi ve kayıtlarını kullanmanızı mümkün kılar. Gözlem aynı zamanda tuzağa düşmelerinizi de engeller. Kurnaz oyuncular çoğu zaman kasıtlı olarak kışkırtır. Varsayımlarını doğrulayan bir tepki bekliyorlar. Hemen tepki verdiğinizde bunların kontrolü bozulmaz. Sessizce izlerseniz, kendiniz açığa çıkarırlar. Tutarsızlıkları görünüyor hale gelir. Yanlış programlamaları çıkarır. Bütçe taktiklerine olan körü körüne güvenleri göz önünde bulundurulur. Onun küçük hata verisidir. Her ince çıkışı, hareketi kararsızlıktan önce sürdürmek için bir fırsattır. Bu strateji başkaları üzerinde psikolojik bir gerilim de yaratır. Alışılagelmiş taktiklerinin izlendiğini ama tepki doğurmadığını hissettirirken temkinleşirler. Kendilerini sorgulamaya başlarlar. Hamlelerini geciktirirler. Fazladan açıklama yaparlar. Sessizlik ve sabır onları zararlılardan performans sergileyenlere aktarır. Tek bir çatışma olmadan plan yapmadan gün yüzeyini çıkarın. Gözlem aynı anda öz farkındalığı da keskinleştirir. Başkalarını kendi kör noktalarınızı izliyorlar. Hangi tepkilere dayanıklı, farksızdır. Farkında olmadan hangi işlemleri yaptığınızı anlarsınız. Ortamınızın şalterini açığa çıkardığınızı kontrol etmek, sarsılmaz bir konum oluşturmak ister. Gözlem avantajına dönüştürdüğünüzde sonuçların performansını çalıştırmaya son verirsiniz. Çevrenin kendi deposuna izin verirsiniz. Yalnızca netlik ve kaldırma yadsınamaz hale geldiğinde çalıştırılırsınız. Kırlı oyuncular manipüle etmeye çalışabilir. Ama tepkilerinize erişimleri olmadığı için resimlerde hareket ederler. Şimdi 8. ilkeye geçelim. Kontrollü geri çekilmenin gücünü öğrenin. Manipülatif insanların başa çıkmada en az değer verilen stratejilerden biri, ne zaman ve nasıl geri adım atılacağını bilmektir. Kırlı oyuncuların etkileşiminden etkilenir. Tepkiden ilgileniliyor. Katılımdan yararlanılır.